Eskilerde revaçta olan bir yüzüğümüz vardı. O da papatya yüzük diye geçiyordu. Onu göstereceğim size, bu yüzüğü. Malzemeler bunlar şu anda revaçta olmadığı için oldukça ucuzladı. Bence hemen alın derim. Kristal satan yerlerde var. Onları temin edebilirsiniz. Evet, derste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün size papatya yüzük yapımını öğreteceğim. Ama siz bunu hem yüzük olarak hem kolye ucu olarak da kullanabilirsiniz. Bu oldukça eski bir model ama bu aralar pek revaçta değil. Biz tekrar bunu canlandırabiliriz. Bunun için işte malzemelerimiz burada 3 numara Swarovski kristal, 4 numara Swarovski kristal, papatyalarımız ve yapraklarımız. Bunlar kristal satan, Swarovski satan her yerde var arkadaşlar. Gördüm ben dükkanlarda. Evet, şimdi hemen başlıyoruz. Bunu 2 iğne ile çalışıyoruz. Bu iş için arkadaşlar 1,5 metre kadar misinanın her iki ucuna da iğne takarak yapacağız. Böyle anlamak daha kolay oluyor bunu. Tek iğneyle de çalışıyorum ama ben size anlatırken bu şekilde anlatmak istiyorum. Daha kolay çalışırsınız diye. Şimdi ilk başta yapacağım. İğnenin bir ucuna bir tane bit kristal alıyorum. Bir tane papatya alıyorum. Bir tane yaprak alıyorum. Ve bunu buraya bırakıyorum. Şöyle. Diğer ucu elime alıyorum. Bakın böyle tutuyorum. Papatya elime, iğne olan elime bakıyor. Sonra bir tane yaprak alıyorum. Bir tane de 4 numara kristal alıyorum arkadaşlar buna. Ve bunu böyle bırakıyorum. Şu şekilde. Ve ortalıyorum. İki ucu. Ortaladım. Ve bu kristal aldığım 4 numara kristal aldığım ucu tutup yapraktan ve papatyadan geri çıkartıyorum. Bu ucu çıkartıyorum. Şöyle. Şekil bu oluyor. Şu şekilde oluyor. Böyle. Alt da önemli. Altta yaprakta olacak şu. Bu da yaprakta olacak. Şimdi devam ediyoruz işe. Bir tane 3 numara alıyorum. Bir tane papatya alıyorum. Bakın hep elime bakıyor. Yani iğne tutan elime bakıyor. Eğer sol kullanıyorsanız yine aynı şekilde olacak. Sol elinize. Bu sefer sol elinize bakacak hep. Bunu tekrar bakın, düz tarafı elinize bakıyor. Koyuyorum. İniyorum aşağıya. Alttaki iğneme bir tane 4 numara Swarovski'yi takıyorum. Alttan bakın, alttan şöyle yukarı çıkıyorum. Şuradan. Şu şekilde alttan yukarı çıkıyorum. Böyle şu olacak. Şöyle. Şimdi yine bir tane misinamız altta, bir tanesi üstte. Şimdi tekrar bir tane bit alıyorum. Küçük, yani 3 numara. Bir tane papatya alıyorum. Bir tane yaprak koyuyorum. Koydum. Bıraktım bunu böyle. Geliyorum, bunu bıraktım burada iğnemi. Diğer uçtaki iğnemi alıyorum. Ve bir tane 4 numara kristalimi alıp bakın bu şekilde bıraktım. Altından şu şöyle yukarı çıkıyorum. Böyle. Ve bunları çekeceğim şimdi. Şöyle yapıyorum. Şu şekilde çektim. Evet.
Böyle. Dur. Şu şekilde karışmasın. Dikkat edin onlara. Şöyle duracak. Bakın. Böyle. Şimdi bu vaziyetteyken tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir bit kristal alıyorum. Bir papatya alıyorum. Papatya elime bakıyor düz tarafı. Bir tane yaprak alıyorum. Bunları bırakıyorum böyle. Geliyor buraya. Bu şekilde dururken böyle dururken diğer uçtaki iğneme bir tane Swarovski alıyorum ve bunu bakın şöyle tutup önce yapraktan sonra papatyadan geri döndürüyorum. Şöyle. Tabii ne yapıyorum? İç tarafa doğru alacağım bunu. Bu önemli. Şu. Ben bunu 5 yapraklı da yapıyorlar ama ben 6 yapraklı seviyorum. Şimdi 6 yapraklı yapacağız. Tekrar aynı işi yapıyorum. 3 numarayı aldım. Sonra bakın elime bakıyor düz tarafı. Ve bir tane yaprağımızı aldık. Gene saldım aşağıya. Bu şekilde. Şimdi diğer uca bir tane 4 numara alıyorum. 4 numara alıyorum. Ve bunu da gene alttan ve üstten şöyle şu şekilde çıkıyorum. İki uçtan çekip böyle yerleştireceğim onu oraya. Şu. Ve bitti şimdi. Şu şekilde tuttuğumda bakın. Böyle. Bunu birleştirirken bir tane bit kristal alıyorum. Şuradan ve buradan aşağı iniyorum. İki ucu birleştirirken. Çekeceğim. Evet. Bakın yerleşti. Bu alttakine de yine bir tane Swarovski 4 numara alıyorum. Yine yukarı çıkıyorum buradan. Hem yapraktan hem papatyadan yukarı çıktım. Ve çekiyorum şimdi. Bu şekilde. Bitti. Ama şimdi ne yapacağız? İyice bu şeyden Swarovski'lerden turlayacağız. Sıkı sıkı olacak. Aşağıyı da yine 4 numaralardan turlayacağız. Bu şekilde. Bunu kolye ucu da yapabilirsiniz. Dediğim gibi yüzük de yapabilirsiniz. Şöyle. Çok pahalıya mal olmuyor arkadaşlar bunlar. Hani bir deneyebilirsiniz yani. Evet. Böyle ben geçebildiğim kadar bunu geçiyorum. Şu şekilde. Şimdi diğer uca geçeceğim. Arkaya yani. Buraya. Bunu da alttaki kristalleri toparlayacağım. Şunları böyle. Bakın geçiyorum buradan. Şöyle. Geçebildiğim kadar yine. Bunları böyle turlayacağım. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bunları turlarken bakın papatyalar yer değiştirmesin. Şu şeyler, yapraklar şöyle duracak. Onların duruş şekline göre bakın
Ne yapmış? Bu ikisi birden üstüne çıkmış mesela. Biri böyle duracak, biri böyle. Şu şekilde. Bunu da böyle yapacağız. O zaman daha güzel oturuyor. Yani şekil bu. Sonra altını öreceğiz. Şimdi ben turluyorum bunu. İyice hem altını hem üstünü turlayacağım. Evet, şimdi hepsini e, turladım. Artık bu üstteki kristallerden geçilemeyecek derecede. Ve oldukça da sağlam oldu. Şimdi yüzüğü yapacaksam eğer buradan yüzüğün altını öreceğim. Nazo örgü yüzük yapımında çok detaylı bir şekilde yüzük altı nasıl örülürü göstermiştim. Ama burada da yine şöyle bir geçeceğim arkadaşlar. 4 tane alıyoruz. Bu kristalden geçtim. 4 tane alıyorum ve geri dönüyorum. Bakın hiç ben ip değiştirmedim. Hep aynı iple devam ediyorum. Evet, 4 aldıktan sonra 3 tane geri gidiyorum. Böyle 4 tane aldım, 3 tane geri gidiyorum şu. Bu biraz şeffaf olduğu için boncuk. Diğer nazo örgü yüzük yapımındaki boncuklar biraz daha mattı. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi buradan 3 geri geldik. 2 tanesinden tam 2 tanesinden dönüyoruz. 4 aldık. Yine 2 tanesinden dönüyoruz. Şimdi buradayken 3 tane ilerliyoruz. 3 tane geri gideceğiz yani. 1, 2, 3 şu şekilde. Tekrar böyleyken 4 alacağım. 4 alıyorum. 2 geri dönüyorum. Şuradan. 2'den geri dönüyorum. 4 alıyorum. 2'den geri dönüyorum. Buradan arkadaşlar tekrar 3 ilerliyorum. Sorun aynı şekilde devam ediyor sonuna kadar. Böyle. Evet, ben parmağıma göre yapayım. Sonra araları dolduracağız. Şimdi bunu bu şekilde parmağıma göre ördüm. Bunu tam karşı tarafındaki kristale geçeceğim. Şuraya. Bakın. Öyle ya. Buradan çıkmışım. Buraya gireceğim. Ama bir tane kum alacağım. Şu. Buraya giriyorum. Çekeceğim. Sonra bir kum daha alacağım. Şöyle alayım. Bunu da şuradaki ikiye gireceğim. Şuna. Birleştirirken. Şöyle. Şimdi bunu bir turlayıp yine şöyle aralarını kumla dolduracağım. Şimdi şu bütün aralara birer tane kum koyacağım. Şöyle. Bütün bu her birinin arasına böyle böyle döneceğim. Sonra buradan geçip bu tarafı da dolduracağım. Evet. Buraya kadar ve önce burayı sonra döndüm bu tarafı doldurdum. Şimdi şu aradan geçeceğim yine kristalimden. Burada dursun bu. Diğer ucu da bunun yanına getireceğim. Eğer turlayabiliyorsam bir kere daha şundan bütün kristallerin içinden şöyle turlayacağım. Turlayabiliyorum şu anda rahat. Şöyle. Hani ucu burada ama bağlamayacağım ben bunu. Tekrar bir daha turlayıp onun yanına getireceğim ve öyle bağlayacağım. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Ne kadar turlayabilirseniz hani o kadar sıkı olur. Misina sonuçta. Boncuklarda cam olduğu için kesiyor yani. Ama turlarsanız bu kadar hani uzun bir zaman dayanıyor böyle.
Şimdi tekrar geçiyorum. Şuradan. Evet. Geleceğim yan yana ve bağlayacağım ve yakacağım. Şimdi geldik. Şurada tamam. Bir kere daha turlamış oldum. İkisi yan yana ve tek bir misinayla işimi bitirdim. Şimdi yine ben şunu şöyle yapacağım. Buradan bir düğüm atıyorum ikisine birden. Şöyle. İkisi birden böyle. Ve bunun iki ucundan tutup böyle çekiyorum. Tekrar bir tane daha bir düğüm yapıyorum üstüne. Bir tane daha yapıyorum. Evet ve yakıp kesiyorum. Ay kesip yakıyorum. Evet. Şöyle. Bu. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yüzüğümüz tamamlandı. Bunu isterseniz kolye ucu da yapabilirsiniz. Böylece papatya yüzüğümüzü de yapmış olduk. Bunun da öyle gördüğünüz gibi 10-15 dakika gibi bir zamanda bir tane yüzüğü üretebilirsiniz. Bunun değişik renklerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve gerçekten satışı oldukça güzel bir ürün. Umarım işinize yarar. Evet, bundan sonra arkadaşlar böyle sürpriz basit ürünlerimizi olacak. Onları göstereceğim size. Evet, kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.